Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte çeyizlik, ajurlu, çiçek işlemeli 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patikli iplerden kullandım. Beyaz, yeşil ve sarı rengim var. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelim de şöyle. Çok güzel, çok şık, çeyiz için çok uygun bir model oldu hanımlar. Ajur detaylı, çiçek işlemeli harika bir model. Yapılışı da oldukça kolay ve zevkli. Patiğimiz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Her zaman olduğu gibi patiğimize burun kısmından başlıyorum hanımlar. 12 ilmek olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11. ilmeğim, şu 12. ilmeğim. 12 ilmeğimizi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bu ilk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ilk sırada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5'ye de geçeceğim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. Bu üçüncü şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenara, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum hanımlar. Şimdi 6 ilmek takacağım bu üçüncü şişime. 4 oldu. 5. Bir ilmek daha çıkartıp takıyorum. 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Devam ediyorum. İkinci ilmeğim. 3, 4, 5. En son şuraya girerek bir ilmek de buradan çıkarttım, 6. 4 şimdi de 6'şar ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimi düz öreceğim hanımlar. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geldim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 5 şiş patik aynı yöne dolana dolana örülüyor. İkinci şişimizi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra örmüş olduk. Tekrar ilk şişime geldim. Şimdi şişlerin yerini karıştıranlar varsa da şu ilk şişin alt kısmına bir ip ya da bir iğne gibi bir şey takarak şişin yerini belli edebilir. Böylece şişlerin yeri karışmaz. Artırma işlemine başlayacağız hanımlar. Artırmaları bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmıyoruz. Şimdi ilk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum kenardan. 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da yine 6 ilmeğim var. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ilmeklerimi. Sondan ikinci ilmeğimin altına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de yine örüyorum. Burada hanımlar yine 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek bunu da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2'yi de yine düz örüyorum. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yapmadan ilmeklerimizi öreceğiz. 4 şişimizdeki 7 ilmeği artırma yapmadan öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir sıra yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak eğer patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Tekrar ilk şişime geldim. Artırma zamanı. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeği de örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim, kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek hemen artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Bir sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım, gelelim. Ardından birlikte modele geçeceğiz. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim. İlmeklerimizi beyaz ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra beyaz ipimin ucunu burada düğümleyeceğim sarı ipime. Patiğimi sökülmesin diye buraya şöyle sıkıca düğümümü atıyorum. Şimdi sarı ipimi de buradan keseceğim hanımlar. Artık modelimize beyaz ipimiz ile devam edeceğiz. İlmeklerimizin hepsini beyaz ipimiz ile normal düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. Beyaz ipin ucunda gizleyerek şöyle getiriyorum. Patiğimizi beyaz ile örüyoruz. Sonrasında sarı ve yeşil ile çiçek işlemlerimizi yapacağız. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız. Bir daha dolanacağız. 2 sıra olacak. 2 sıra örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra beyaz ipim ile düz ördüm ve geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Şu ajurlu modelimize başlayacağız. Hem yanlardaki ajurlarımız hem de ortadaki desenimizi kuracağız. Öncelikle ilk 4 ilmeğimi beyaz ile düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Kenardaki şu minik ajurlu desenimizi yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Modelimizi yaptık. Kesimden sonra hanımlar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Ortadaki ajurlu deseni yapacağız. Şimdi burada ajurumuz V şeklinde açılacak. Hemen bu öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne getirip ikisini bir keserek ördüm. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Bir ilmek düz ördüm. İkinci şişime geçtim.
İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Ortadaki ajurlu desenimizi yaptık. Şimdi 5 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de bu sol kenardaki minik ajurlu motifimizi kuracağız. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor hanımlar. Bu şekilde ajurlu modelimizin ilk sırasını yapmış olduk. Geldik tabanımıza. Patiğimizin tabanında model kurulumu yapmıyoruz, ajur yapmıyoruz. Tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu nedenle videonun devamında artık bu taban bölümü göstermeyeceğim hanımlar. Düz örgü olduğu için. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi kolayca yapabilirsiniz. Çünkü bu taban bölümde anlatılacak bir model, bir detay, hiçbir şey yok. Şişlerdeki 14'er ilmeğimiz düz örülecek. Evet, tabanımızı ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bu modelimizde bir sıra model kurulumu yapıyoruz. Bakın bir önceki sırada ajurlar yapmıştık. Bir sıra düz öreceğiz. Şimdi modelde bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Bir sıra model var. Bir sıra ilmeklerimiz düz örülüyor hanımlar. Evet, ilk şişimde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet. Ön yüzde ilmeklerimizi düz ördük. Tabandaki ilmeklerimizi düz örelim. Ön yüzde buluşalım. Tabanımızı ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Ajurlu modele devam ediyoruz. Yine ilk 4 ilmeğimi düz öreceğim. 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Tekrar ajurlu modeli yapacağız. Bir önceki ajurlu modeli yaparken ipimizi şişimize dolamıştık. Öndeki 2 ilmeği kesmiştik. Şimdi bir diğerini yaparken bu defa sağa doğru kesim yapacağız. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne getirdim. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Ardından ipimi şişime doluyorum. Yani ajurumu yapıyorum. Model bu şekilde yapılıyor. İpimi şişime doladıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Bu defa yine öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ilk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini bir keserek örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Ajur V şeklinde açılacak ortadaki. Ardından öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın ajurdan sonra 2 ilmek düz örmüştük ilk şişimizde. Şu 3. ilmeğim arada 3 ilmek oldu. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Tekrar burada da aynı işlemi yapacağız. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum. İpimi şişime doladım. Minik ajurlu deseni de yaptık. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İkinci ajurlarımızı da bu şekilde yapmış olduk. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlu desenimizi yapmıştık. Bu sıramızda yine model yapmıyoruz. İlmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Şöyle ilk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bir sıra model yapıyoruz. Bir sonraki sıra ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Tekrardan ön yüzdeyiz. Ajurlu modelimize devam edeceğiz. Yine ilk 4 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir önceki sırada sağa doğru kesim yapıp ajur yapmıştık. Bu defa yine ilk ajuru nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Bakın ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Ajurun biri öyle biri böyle bu şekilde devam edip gidiyor. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Ardından 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Ortadaki ajur V şeklinde açılmaya devam ediyor. Öndeki 2 ilmeği aldım. İkinci ilmeği ilkin önüne bırakıp ikisini kesiyorum. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Bu ilk şişimde kalan 3 ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine örmeye devam edeceğim. 3 ilmek örmüştük. Şu 4. Yanındaki bir ilmeği daha ördüm 5. Tekrar ipimi şişime doluyorum.
öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Ardından 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Buradaki deseni yapacağız. İpimi şişime doluyorum. Sağ tarafı nasıl yaptıysak solda aynı şekilde yapılıyor. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Kalan 5 ilmeğimi düz örüyorum. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz yine. İlk şişimi ördüm hanımlar. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak öreceğim. Gayet kolay bir model. Örmesi zevkli. İşlemeleri de gayet kolay. Birlikte yapacağız model bitince. Evet. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Tabanımızı örelim, ardından buluşalım. Evet, tabanımızı ördüm geldim hanımlar. Ön yüzdeyim. Tekrar modelimizi yapacağız. Bakın ortada şöyle sayalım. 1, 2, 3 ajur oldu. 5 ajur olana kadar devam edeceğiz. Şimdi yine ilk 4 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4. Bir önceki sırada artırıp öyle kesim yapmıştık. Şimdi de sağa doğru kesim yapacağız. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Ardından 1, 2 ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle ikinci ilmeğimi ilkin önüne getirip ikisini keserek örüyorum. İpimi şişime doladım. Bakın dördüncü ajurumuzu açtık. Şişimde kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine burada da şu 5. ilmeği 6, 7 ilmek oldu toplam arada ajur arasında. İpimi şişime tekrar doluyorum ve öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Hemen yanına 1, 2 ilmek düz ördüm. Burada da yine aynı işlemi yapacağız hanımlar. Minik ajurlu deseni yapıyoruz. İkinci ilmeğimi ilkinin önüne getirdim. İkisini keserek ördüm. İpimi şişime doluyorum. Kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Bu şekilde. Şimdi tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Bu sıramızda ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. Model kurulumu yapmıyorum bu sıramda. İkinci şişime geldim. Buradaki 14 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Bu şekilde. Bu dördüncü ajurumuzu da tamamladık. 5 ajurdan oluşuyor hanımlar. Sonra model kendini tekrar edecek zaten. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. 5. ve sonuncu ajurumuzu açacağız ortada. Yine ilk 4 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından bakın bir önceki sırada sağa doğru kesim yapıp ajur yapmıştık. Bu sırada önce ajurumu yapıyorum. Yani ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yandaki model böyle ilerliyor. Gayet kolay bir yapılışı var. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum yine. Tekrar ipimi şişime doladım. Şişimdeki 5 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. İkinci şişime geçtim. Burada 4 ilmeklerimi örmeye devam edeceğim. 6, 7, 8, 9. 2 ajur ortasına 9 ilmek ördük. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yanına bir ilmek düz ördüm. Şimdi buradaki minik ajurlu desenimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şöyle ve kalan 5 ilmeğim düz olarak örülüyor. Tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Modelimize devam edeceğim. Bu sıramızda ajurlu işlem yapmayacağız. Model kurulumu yapmayacağız. İlmekleri düz öreceğiz. Çünkü bir önceki sırada model kurulumu yapmıştık. Bu sırada da ilmeklerimiz böyle düz örülüyor. İlk ajurlu desenimizi bitirmiş olduk. Bakın. Burada kaç tane ajur oldu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Desenimiz bitti. Ön yüzde ikinci desene başlayacağız.
İkinci şişimdeki 14 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Gayet zevkli, kolay bir model gördüğünüz üzere. Şimdi tabanımızı örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. Tekrar ilk sırada modeli nasıl yaptıysak bakın. Şu ajurlu modeli. Aynısını tekrar edeceğiz hanımlar. Bakın ikinci kez aynı model tekrar ediyor. Zaten yandaki modelin yapılışı anlaşılmıştır. Gayet kolay da bir yapılışı var. Kafanız karışmasın diye şimdi modelin ilk sırasını tekrar kuruyorum. Ortadaki V şeklindeki modelin ilk sırası. İlk 4 ilmeğimi düz örüyorum. Yandaki ajurlu desenimiz aynı şekilde yapılıyor. Bakın bu defa ilmeklerimi sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ilmeği ilkin önüne getirip ikisini kestim. İpimi şişime doladım. 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. İlk modeli örerken de yandaki minik ajurlu deseni yapınca 5 düz örmüştük. Ardından ajur yapmıştık. Hemen öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilkin önüne getirdim. Öndeki 2'yi kesiyorum. İpimi şişime doladım. Bir ilmek düz ördüm. İkinci şişimde de hemen ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Yanına 5 ilmek düz öreceğim yine. 2, 3, 4, 5. Şimdi de buradaki deseni yapacağız. Tekrar sağ kenarda olduğu gibi burada da sağa doğru kesim yapıyorum önce. Sonra da ipimi şişime doluyorum. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Böylece ortadaki ikinci ajurlu deseni de başlattık. Tabanımızı öreceğiz hanımlar. Sonra ilmekleri yine bir sıra düz öreceğiz. Sonraki sıra ikinci ajurları yapacağız. Altta yaptığımız modelin aynısını tekrar edeceğiz bu V şeklinde. Yine 5 tane ajur olana kadar devam edeceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde devam edeceğiz. Kafanız karışacak olursa videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinciyi de yapabilirsiniz. Yine ikinci modelimiz bittikten sonra hanımlar üçüncü kez ortadaki V şeklindeki ajurlu deseni kuracağız. Toplam 3 tane olacak. İlkini birlikte tamamladık. İkincinin de bu ilk ajur sırasını başlattık. En son 3. modelin bu 5. ajurunu yapınca hanımlar tekrardan buluşalım. Sonrasında beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü yaptım geldim. En son bu 3. V şeklindeki ajurlu modelimin sonuncu sırasını yaptım. Bakın en son şurada 5. ajurumu açtım. Bu şekilde. Şimdi buradan itibaren artık model kurulumu yapmayacağız. İlmeklerimizi normal düz olarak öreceğiz hanımlar. Bu şekilde. İlmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. Model kurulumunu tamamen bıraktık. Bu şekilde ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 5 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere dolanacağız, 2 kere dolanacağız. Düz örgü örerek 3, 4, 5. 5 sıra boyunca düz olarak öreceğiz. Bu şekilde 5 sıra örelim, gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 5 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim, bilek ayrımını yapacağız. Bu işlemlerimizi patik bittikten sonra yapacağım. En son işlemelerimizi yapacağız. Şimdi ilk şişimdeyim hanımlar. Burada bilek ayrımı yapacağız. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son bir kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile bilek ayrımı yapacağız şimdi. İkinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında, yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam bu ortada ayrık bir görüntü oluşmuyor. Patiğimizin şu arka bölümlerine geldik. Ben bu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm hanımlar. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. 5 oldu. 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz.
Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz hanımlar. Tekrar bir diğer şişime geçtim. Taban bölümdeyim. Ben bu arka bölümde ilmekleri farklı alıyorum hanımlar. Bakın şöyle, şişim üstte, ipim altta. Şöyle. Ön yüzde, şişim altta, ipim üstte, böyle yapıyordum. Hani şu patiğimizin bu bölümlerini yaparken, burun kısmını yaparken, burun kısmında hep aynı yönde örüyordum. Bu yüzden ilmekleri o şekilde alıyordum. Arka bölümde böyle farklı alma sebebim şu: arka yüzde ters örgü örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Sizin ilmekleriniz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde örebilirsiniz. Şimdi son şişime geldim. Yine buradaki bilek ayrımı yaptığımız şişimiz, daha doğrusu ilk şişimiz oluyor. Burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Son 8 ilmeğim haroşa. Bunu da yine normal düz öreceğim. Bilek ayrımına geldik. Şimdi geri döneceğiz. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi aldım, örmeden aldım. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet ilmeğimi haroşa, yani düz örüyorum. 7 ve 8. Bakın şöyle baktığımızda burada bir diş haroşamız oluştu hanımlar. Devamındaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Taban bölüme geldim. Burada da yine ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, taban bölümü ördüm. Bilek ayrımı yaptığım son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece bilek kenarındaki son 8 haroşa ilmeği düz örülecek. Bakın burada son 8 ilmeğimiz kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Sonuncuyu da düz ördüm. Bakın şu kenarlarda birer diş haroşamız oluştu. Tekrar bilek ayrımına geldim, geri döndüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 8 haroşamı düz örüyorum. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğim, geri döneceğim. Bu şekilde devam edecek. Hanımlar, şuralarda bakın birer diş haroşamız var. Ben bu patiğimin arka bölümüne şuraya toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre bu 15 sıra tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Topuğunuzun kenarına gelene kadar arka bölümü örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şurada 15 sıra haroşam var. Şimdi bu aşamada hanımlar, bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için 4 şişte olan ilmeklerimin hepsi bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalanları sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm, 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta bölüme baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesimden sonra geri dönüyorum, arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğim haroşalarım. Bunları düz olarak örüyorum hanımlar.
Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra yine ilk 8 ilmeğimi haroşa düz örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Yine sayarak devam edeceğim. 8 haroşamı ördüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de tekrar kesimimi yapıyorum. İkinci kesimimi yaptım hanımlar. Şimdi bir önceki sırada arada 7 ilmek vardı. Şimdi 6 ilmek kaldı. Tekrar geri döneceğiz. Kesim yaptık. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar topuğumuzu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar bu aşamada. Elinize yatkın herhangi bir tığ ile kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeğin içinden ilkini geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Şimdi kalan ilmeklerimizi de bu şekilde keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma alıyorum hanımlar. Üçünü birden topladım. Buraya da 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimin ucunu şöyle arka ilmek aralarına girerek bir de zincir tekniğiyle tekrar sıkılayarak şöyle gizliyorum. Patiğimizi bitirdik. Şimdi üst işlemelerini yapacağız hanımlar. İğne ile çiçek işlemlerini yapacağız. Önce yaprağımızı yapacağız. Şöylesinde hanımlar, şöyle bir iğnem var. Normal patiklik ip ile işledim. İpimi şöyle taktım. Ucunu da bakın şöyle minik düğümledim. Şimdi şu alttan gireceğiz hanımlar. Bakın ajurun altından girerek şöyle bakın. İlk başta 2 tane ajurumuz var. Tam ikisinin ortasından şöyle girerek iğnemi alttan üste doğru şöyle çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Tam olarak bakalım hanımlar nereye yapacağımıza. Bakın 1, 2, 3. ajurun hizasına. Bakın 1, 2, 3. Tam orta bölüme, bakın tam ortadan 3. ajurun hizasına girerek şöyle iğnemi alttan çıkartıyorum. Şöyle dalımızı yapıyoruz. Bakın buradan iğnemi çıkarttım. Bu defa alttan iğnemi şuradan çıkaracağım. Bakın 2 tane ajurumuz var. 1, 2. İkinci ajurun hizasından alttan girerek iğnemi çıkartacağım. Şuradan. Önce sol taraftan, dileyen önce sağdan da çıkarabilir. Bakın ikinci ajurun oradan şöyle girerek iğnemi çıkartıyorum ön yüze. Tekrardan hanımlar şu üst bölüme aynı yere batarak tekrar iğnemi alttan çıkaracağım. Şöyle. Şimdi de bu sağ taraftaki ikinci ajurunu oraya batarak bakın. İkinci ajurun tam üst kısmına şuraya batarak iğnemi buradan çıkartıyorum. Tekrardan şu orta bölüme batıyorum. Bakın şu orta bölüme batarak tam olarak şuraya hemen arkadan da şurayı bir düzelteyim hanımlar. Şöyle ipimi alttan bir çekerek, ipimi arkada geniş bırakmışım çünkü. Şöyle bakıyorum. Evet. Düzeltelim. Tekrardan şu aynı üst bölüme batarak
Bu defa iğnemi, burada 5 ajurumuz vardı. 4. ajurun önünden çıkarıyorum şuradan. Bakın 4. ajurumuz. Şöyle. Şuradan. İğnemi bu defa buradan çıkartıyorum. Şimdi bu defa iğnemi tekrar aynı yere batıyorum. Alttan bu sol taraftaki 4. ajurun önünden şuradan iğnemi tekrar çıkartıyorum. Şöyle yavaşça çektim ve tekrar aynı yere, yani şuraya, bakın şu göbek noktasına iğnemi batıyorum. Hanımlar, iğnemi batarken bir de ikinci desenimize başlayacağız. Şimdi ikinci 2 tane bakın ikili ajurumuz var. Tam ortasından tekrar iğneyi çıkartıyorum. Aynı ip ile ikinci deseni de işliyoruz hanımlar. Bakın şu ilkini bitirdik. Şöyle ilkini bitirdik. Aynı şekilde ikinciyi işliyoruz. 3. ajurun bakın tam orta bölümden 3. ajurun hizasına kadar geleceğiz. Bakın şu tam ortadayız. Şu 1, 2, 3 tam ortadan şöyle iğnemi tekrar alttan çıkartıyorum. Hemen yanda 2. ajurun hizasına inerek, bakın ikinciyi de yapıyoruz birlikte kafanız karışmasın diye. Şöyle iğnemi çıkarttım. Tekrar iğnemi tam orta bölüme batıp bu defa alttan diğer sağ taraftaki 2. ajurun oradan iğnemi çıkaracağım. Şöyle. Tekrardan iğnemi şöyle aynı göbeğe batıp bu defa da 4. ajur, bakın şurası oluyor. 4. ajurun oradan iğnemi çıkartıyorum. Tekrardan aynı göbek bölümüne batıp bu defa sol taraftaki 4. ajurun oradan iğnemi şöyle çıkartıyorum. Yeniden göbek bölümüne batıp iğnemi bu defa 3. desenin bakın ikili ajur var tam ortasından şöyle çıkarıyorum. İkinci yaprağımızı da yaptık hanımlar. Hatta şuraları biraz toparlayarak yapalım şöyle. Evet. Aynı şekilde üçüncüyü de yapacağız hanımlar. Hemen ben bu 3. yaprağımı da işleyip geliyorum. Evet hanımlar, bakın 3 yaprağımı da tamamladım geldim. Şimdi de iğneme bakın. Aynı iğneme şöyle sarı ipimi taktım. Şimdi bu çiçeklerimizi yapacağız hanımlar. Bu şu çiçeklerimizi. İşte dilediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ben hemen şu sağ taraftan başlıyorum. Bu yeşil bakın ipimiz vardı. Onu tam üstünden gelecek şekilde şöyle iğnemi alttan girerek şöyle üste doğru çıkarttım. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şöyle. Bakın tam olarak şöyle tutuyorum. İp çıkarttığımız yerin tam bir üst bölümüne, şu bölüme girerek bakın. Şöyle beyaz ilmek yerlerine girerek şöyle iğnemi tam üstünden çıkarttım. Şimdi alttan aldığımız şu ipimizi, bakın alttan aldığım şu ipi, şuradaki ipi alıyorum. İğnemin etrafında 15 kez dolandıracağım şimdi. Şu 1, 2, çok sıkı yapmayalım, çok gevşek de yapmayalım. İğneyi rahat çıkartabileceğimiz şekilde esnek bir şekilde yapalım. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kere dolandırdım. Bakın şu doladığım iplerim parmağımda, şöyle onu bırakmıyorum hanımlar. İğnemi yavaşça şöyle çevire çevire bakın şöyle yavaşça çıkartıyorum. Şu ipimi de tutuyorum, kontrollü bir şekilde çıkartıyorum. Rokoko gül deniyor bunlara. Şöyle çıkartıyorum. Bakın ipimi parmağımla tutuyorum. Bu doladığım yerleri de yine parmağımla kontrol altında. Bırakırsak hemen gevşeme yapar. Bu doladığımız iplerim hala bakın iki parmağımın arasında sıkıca duruyor hanımlar. Şurayı ipimi sıkıyorum. Sıkıyorum. Tamamen sıktım. Bakın bu şurada yuvarlak bir görüntümüz oluştu. Bakın çiçeğimiz oluştu. Tam da şu dip bölümüne batarak şöyle iğnemi arkadan çıkartıyorum. Bakın. Şimdi bu desenimiz, bu çiçeğimiz buraya yapışsın diye tekrar iğnemi tam bu çiçeğin orta göbeğinden çıkaracağım. Şimdi bakın şöyle tam orta göbeğinden iğnemi alttan üste doğru çıkartıyorum. Tekrar şöyle üstünden batarak bunu sabitliyorum. İğnemi bu defa bakın üstten girdim sabitlemek için, alttan çıkartırken tam bu orta göbek bölümünden çıkartıyorum. Çünkü çiçeğimizi bu defa orada yapacağız, ikinci çiçeğimizi. Hemen ipimi kontrollü bir şekilde bakın şöyle çıkarttım. Bakın ilk çiçeğimizi yaptık hanımlar. Aynı şekilde ikinci çiçeği yapacağız tam orta bölüme. Tekrar şu üst bölüme şöyle giriyorum. Bu şekilde. Şöyle girdim. Tekrardan şu ipimi aynı iple yapıyoruz.
İğnemin etrafında 15 kez dolandırıyorum. Bakın şöyle alttan aldım önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yeniden aynı şekilde ipimi şöyle parmağımda tuttum. Doladığım yerleri de diğer sol elimin iki parmağı arasında tutarak şöyle yavaş yavaş iğnemi çıkartıyorum buradan. Şöyle. Evet. İğneyi buradan kurtarıyoruz hanımlar. Bakın ipimi çekiyorum. Şöyle. Bakın bura hala iki parmağımın arasında sıkı sıkı duruyor. Bunu buraya sıkıştırdık. Bakın ikinci çiçeğimizi de buraya oluşturduk. Tekrar aynı dip bölüme, göbek bölüme batarak iğnemi alttan şöyle çıkartıyorum. Bakın ikinci çiçeğimizi de yaptık. Tekrar böyle alttan girerek bu göbek bölümünden şöyle çiçeğimin tam göbeğinden girerek iğnemi çıkarttım. Şöyle üstünden batarak bu defa iğnemi şu taraftan çıkaracağım. Sol taraftaki yeşil dalımızın ucundan. Şöyle. Gördüğünüz gibi hanımlar ilk iki çiçeğimizi de yaptık. Üçüncü çiçeği de yine tam bu bölüme ilk iki çiçeği yaptığımız gibi yapacağız hanımlar. Hiçbir fark yok. Aynı şekil buraya da çiçeğimizi yapacağız. Ardından ipimizi keseceğiz. Sonra diğer çiçeklerimizi yapacağız. Toplamda buralara 3, 6, 9 tane çiçeğimiz var. Hemen buraya üçünü yapacağız. Sonra aynı şekilde diğer çiçeklerimizi de tamamlayacağız. Şimdi bu çiçek bölümümüzü tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, gördüğünüz üzere işlemelerimi tamamladım geldim. Model bu şekilde. Bu şekilde hanımlar patiğimiz. Modelimizin ayaktaki duruşunu da görmek için şöyle manken ayağıma da hemen giydireceğim. Çok şık, çok güzel, hoş bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de oldukça uygun. Sizler dilediğiniz renklere modeli uygulayabilirsiniz. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Modelimizin ayaktaki duruşu da işte bu şekilde. Bakın. Tabanımız. Bakın topuğumuz. Patiğimizin kenarları. Bu şekilde. Evet sevgili hanımlar, yine birlikte güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir yorum yapmayı, fikirlerinizi beyan etmeyi de lütfen unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.